Gencecik bir mühendisti. Önce tecrübe edindi. Sonra aklını, bilgisini ve edindiği tecrübeyi bir araya getirdi. Dünya çapında bir markayı hayata geçirdi. Pentagon'a, NASA'ya klima santrali satan, fırın dendiğinde yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da akla ilk gelenlerden olan, İzmir'den çıkıp dünyaya yayılan, sonrasında yolu iflasa varan Teba'nın hikayesi markaların hikayelerinde. Teba'yı kuran isim Teoman Baygan ki Teba ismi de Teoman Baygan'ın isminin ve soy isminin ilk iki harfinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Teoman Bey gerçekten ilginç bir adam ve gerçekten ilginç bir sanayici. Gençliğinde 67 il varken 67 ilde toplamda 67 fabrika kurmayı hayal eden bir isim. Bu şekilde söyleyince abartılı gelmiş olabilir ama yaptıklarıyla hayallerinin birçoğunu da gerçekleştirmiş bir isim. 20 Eylül 2003'te Emel Ermutçu'nun Hürriyet'te Teoman Baygan'ın yolculuğu üzerine bir yazısı var. Yazıdaki bilgilere göre Baygan 1932'de Bandırma'da doğuyor. Sonrasında İstanbul Laleli'ye yerleşiyorlar ve ilkokulu burada tamamlıyor. Ortaokula Yenikapı Ortaokulu'nda gidiyor ve lisede de İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih ediyor. İleride yapacağı işler için ihtiyaç duyduğu mühendislik bilgisinin temelini almak içinse İTÜ'de makine okuyor. Mezun olduktan sonra 5 yıl boyunca İstanbul Belediyesi'nde tesisat kontrol mühendisi olarak çalışıyor. Ardından özel sektöre Alarko'ya geçiyor ve Alarko onun için adeta ikinci bir okul oluyor. Buradaki hocası da Üzeyir Garih ki sadece Üzeyir Garih değil, İshak Alaton da yine Teoman Baygan'ı takdir eden ve onda potansiyel gören bir isim. Hatta yıllar sonra bir demecinde zamanında Teoman Baygan'a dünyayı fethedeceksin dediğini söylüyor. Nitekim bu söylem ilerleyen yıllarda gerçekleşen hadiselere baktığımızda hakikaten de doğru oluyor. Bunların bir kısmını göreceğiz. Tabi bunları görebilmemiz için Teoman Baygan'ın girişimcilik yolculuğunun başlaması gerekiyor. Baygan 35 yaşına geldiğinde artık kendi yoluna gitme kararını alıyor. İzmir'de kendi sermayesiyle kendi işi için ilk adımı atıyor. İlk şirketinin adı Baygan Sanayi Tesisleri Sanayi Ticaret Şirketi. Teoman Bey şirketi kurarken kardeşi Mustafa Baygan'ı çağırıp hadi gel notere gidiyoruz, şirket kuruyoruz dediğinde kardeşi henüz kimya fakültesinde öğrenci. Ne kayda değer bir iş tecrübesi var ne de şirket kurmaktan haberi var. Fakat abisiyle birlikte bu yolculuğa o da dahil oluyor. Ofisleri ki aynı zamanda ilk üretim tesisleri İzmir Karabağlar'da. 50 metrekarelik küçücük bir yer. Ofis için ihtiyaç duydukları masaları, dolapları satın almak yerine sac ve sunta alıp kendi masalarını, kendi dolaplarını kendileri yapıyorlar. Her yerden tasarruf etmek, eldeki kısıtlı parayı en iyi şekilde değerlendirmek. Gayeleri bu. İstanbul'da da bir ofisleri oluyor ve İstanbul'daki ofisin tüm cephelerindeki, tüm camlarında perde olmadığı için Mustafa Baygan perdeyi güneşin konumuna göre bir camdan alıp ötekine geçiriyor. Bu derece bir tasarruf sürecindeler. Teba'nın 1967 yılında başlayan ve büyük emekle devam eden hikayesi 13 yıl boyunca ağırlıklı olarak taahhüt işleriyle ilerliyor. Ardından asıl hedeflerine yani üretime odaklanıyorlar. İlk ürettikleri ürün de konvektör oluyor. Aslında bu ürünü üretmek kimilerine göre başlangıçta zor olsa da Teoman Baygan özellikle böyle bir ürünle başlıyor. Çünkü hayattaki bakış açısı şu şekilde. Zor olan yol genellikle doğru yoldur. Gidilmesi gereken asıl yol o yoldur. Teba 1980'de beyaz eşya üretimine de başlıyor. Ürün gamı yıllar içinde bir hayli genişliyor. Ankastre, aspiratör, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ızgara, midi fırın, ocak ve klima. Yaptığı ilk ihracatsa İran'a konvektör ihracatı. Ve bu konvektörlerin adı Humeyni. İlk ihracat konvektör olsa da Teba'nın dünya çapındaki namının yayılması özellikle klimalar ve fırınlarla oluyor. Pentagon'a ve NASA Goddard uzay uçuşları merkezine klima santrali satıyor. Teba teknolojisi Amerikan Deniz Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nda, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde ve Moskova Parlamento binasında kullanılıyor. Tabi bunlar sadece birer örnek. Bunların sayısını artırmak mümkün. Amerika'dan gelen taleplerin miktarı artınca bir noktadan sonra Amerika'da, Virginia'da şirket kurmayı hedefliyor Teba. Ve bu hedefini de gerçekleştirmeyi başarıyor. Teba başarılı adımlarını yıllar boyunca kesintisiz şekilde sürdürüyor. 2003 Haziran ayında Hürriyet'ten Ayten Erk, Teoman Baygan ve kızı Ayda Baygan İlker'le bir röportaj yapmış. Bu röportajda paylaşılan bilgilere göre Teba fırının da yer aldığı pişirme ürünleri pazarında o dönem Türkiye'de 3. sırada. Fırın üretiminde fabrika olarak Türkiye'nin en büyüğü, Türkiye'nin en çok fırın ihraç eden şirketi. Amerika'ya fırın ihracat
ihracatı yapan tek Avrupalı marka. Amerika'ya kendi markasıyla yaptığı ihracatın yanı sıra oradaki süpermarketlere özel üretimler de yapıyor. 2002'de 489 bin fırın üretmiş. 2003 sonunda 750 bin fırın üretme hedefi var. Ve hedeflerinden birisi dünyada fırın dendiğinde akla ilk olarak Teba'nın gelmesi. Bu alanda dünyanın bir numarası olmak. 60 ülkeye mal satıyor Teba. Teba markalı çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ürünlerin de olduğunu söylemiştim. Ama bu ürünleri kendileri üretmiyorlar. Onları yurt dışında üretip o şekilde Teba markasıyla satıyorlar. Üretim yaptırdıkları yerlerde Çin ve Avrupa. Amerika'da Wurtzel adlı bir şirketleri var. O şirket de Amerika'da üretim yapıyor. Ve orada üretilen ürünleri Amerika, Meksika ve Kanada'ya pazarlıyor. Ayrıca satış ve servis hizmetlerini de veriyor. Hikayenin ilk olarak taahhüt işleriyle başladığını belirtmiştim. İlerleyen yıllarda daha çok ürün odaklı ilerliyorlar gibi gözükseler de taahhüt işleri de bir taraftan devam ediyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada mekanik alanındaki taahhüt projelerini üstlenmeye çalışıyor Teba. Teba internet devrimini de kaçırmamaya çalışıyor. E-Teba isminde bir platform kuruyor. Bu site üzerinden Teba markalı ürünler satışa çıkarılıyor. Hatta satışlarını %10 bu kanaldan elde ediyorlar o yıllarda. Bakın bu site bile bize Teba'nın vizyoner bir şirket olduğunu çok net şekilde gösteriyor. O yıllarda satışlarını internete taşımak, hatta bu kanaldan %10'a yakın trafik çekebilmek gerçekten başarı. Yönetimsel anlamda da bir başarı ama bu hikayenin sonu yönetimsel bir hatadan gelecek, orası da ayrı. Bu arada bu noktaya kadar bahsettiğim tüm bu teknik işlerin dışında Teba gıda işine de giriyor. Hem de Çin'de kebapçı açıyor. Teoman Baygan'ın gıda işine girmesinin temel bir sebebi var. Diyor ki aslında gıda işi sanayiye çok benzer. Sanayide ham maddeyi nereden aldığınız, o maddenin kalitesi, onun depolama sevkiyat süreçleri, bunların hepsi çok önemlidir. Aynısı gıda için de geçerli. Kaliteli ürün her yerden alınmaz. Her yerde kaliteli ürün olmaz. Aldığın gıdanın taşınma süreci, saklama koşulları, bunların hepsi önemli. İşte bu benzerlikten yola çıkarak orada da başarılı olacaklarını düşünerek o sektöre de adım atıyor. 2004 yılının Haziran ayında Milliyet'ten Eylem Türk'ün köşesinde Teoman Baygan'la bir röportaj var. Baygan burada da yine Teba'nın yolculuğuna dair çeşitli notlar paylaşmış ve yakın zamanda borsaya açılmayı planladıklarını belirtmiş. Ayrıca Dünya Bankası'nın finans kuruluşu IFC ile ortaklık kurduklarını ve %10'a yakın hisseyi IFC'ye devrettiklerini söylemiş. Bu noktaya kadar anlattığım her şey çok güzeldi. Küçücük bir ofiste başlayan şirketin hikayesi dünyaya yayıldı. Teba sıfırdan başlayıp gerçekten bir marka olmayı başardı. Dünya Bankası'nın finans kuruluşu dahi bu şirkette yer aldı. Ancak 2004 yılının sonlarından itibaren artık Teba ile alakalı negatif haberler duymaya başlıyoruz. Hep başarılarıyla konuşulan Teba bu sefer borçlarıyla gündemde. 2004 yılının Aralık ayında Radikal'de çıkan bir haber var. Bu habere göre Teoman Baygan bankalara olan borç dışında 15 milyon euro seviyesinde bir borç olduğunu söylemiş. MNG Bank'a olan borcu nedeniyle de MNG Bank Teba'ya haciz göndermiş. Fakat Teoman Baygan banka yetkilileriyle konuştuklarını ve mutabakatın sağlandığını belirtmiş. Haciz durdurulacak demiş. Haberde gördüğümüz şey şu: Teba bu sıkıntılı süreçten kurtulabilmek için ortaklık kurmayı düşünüyor. Teoman Baygan şunu söylemiş: benim klima ve beyaz eşya grubu olmak üzere 2 kızım var. 2 kızım da köyün güzeli ve taliplisi çok. Kızlarımı eli çabuk tutan damatlarla evlendireceğim. Şimdi şirketin içinden bir başka ismi Mustafa Baygan'ı, kardeşi dinleyelim. Mustafa Bey de o zor dönemlerde Termodinamik dergisine bir röportaj vermiş. Kendisine denilmiş ki Teba ne zaman yola çıkacak? Mustafa Baygan da şunu söylemiş: Teba sadece bir kriz yaşadı. Kötü yol koşulları nedeniyle frene bastı. Yoldan hiç çıkmamıştı ki. Bunları söylemenin yanı sıra şirketin başına gelenlerle ilgili de bazı bilgiler paylaşmış. Söylediğine göre Teba krizin ilk dönemlerinde 1,5 milyon euroluk üretimini gerçekleştirememiş. Tabi gerçekleşmeyen bu arıza yönelik talebi pazardaki diğer oyuncular doldurmuş. Ancak müşterilerden ve piyasadan aldıkları geri bildirimlere göre aslında Teba'nın boşluğu tam olarak doldurulamamış. Teba'nın kendine özgü marka değerinin hala korunduğunu hissediyoruz bu açıklamadan. İşte burada 2 seçenek var. Ya yalnız yola devam edecekler ki borçlardan dolayı bu çok mümkün değil diyebiliriz. Ya da az önceki haberde abi Teoman Baygan'ın belirttiği gibi bir ortak bulunacak. Ama Mustafa Bey'in söylediği şey şu: bırakmak gibi bir düşünceleri yok. Çünkü gözlemleri Teba'ya hala bir talebin olduğu yönünde. Şirketin zor duruma düşmesinin sebebi talep olmaması değil. O zaman zor koşulları ortadan kaldırıp üretime devam edilirse yeniden karşılık görülür düşüncesi var. Peki bu bahsettiğimiz borçlar nasıl ortaya çıktı? Şirket bir anda nasıl böyle bir krize sürüklendi? Bunun yanıtını 3 Aralık 2004'te Hürriyet'te yine Teoman Baygan'ın verdiği röportajda bulabiliyoruz. Hem de net şekilde. Teoman Baygan şirketin zora girmesinin nedenlerini açıklarken durumu doların değer kaybına, Çin'in saç talebinin artışına ve şirketin yaptığı bazı anlaşmalara bağlıyor. Çin'in saç talebindeki artış demek Teba için de ham madde fiyatlarının artması demek. O nedenle tabii ki şirket etkileniyor. Ancak
TEBA'yı gerçekten çok ciddi şekilde etkileyen konu kurdaki hareketler ve yapılan sözleşmenin kurla ilgili olan kısmı. Daha yakından bakalım, şöyle açıklayayım durumu. TEBA grubunun ana şirketi Günkol, üretiminin %95'ini ihraç eden bir şirket. Dolar kuru 2003'te çok düşünce TEBA da bundan ziyadesiyle etkileniyor. Amerikalı General Electric'le de 100 bin adet fırın için bir anlaşma yapılmış. 20 milyon dolar mertebesinde bir anlaşma. Anlaşma yapıldığında dolar eurodan %20 değerliyken sonraki süreçte euro dolar karşısında %35 değerli hale gelmiş. Dolarda muazzam bir gerileme var. Tabii bu finansal anlamda şirketin bütün hesaplarının yerle bir olması demek. İşte Teoman Baygan yapılan anlaşmada pariteye ilişkin herhangi bir koşul koyulmamasını bu durumun sebebi olarak görüyor. Çünkü sözleşmeye uymak için TEBA malları sözleşme koşullarına uygun olarak teslim ediyor ama kurdaki hareketten dolayı muazzam bir zararla yapıyor bunu. Kar etmek için girdiği bir işten 5-6 milyon euro zarar ediyor. Bu hatayı şirketteki gençlerin yaptığı bir hata olarak nitelemiş. Bu gençler kim? Bu şekilde söylenildiğinde anlaşılmıyor. Fakat 16 Nisan 2005'te Sibel Cingin'in Vatan'daki yazısına baktığımızda Teoman Baygan'ın kızlarının şirketi zora soktuğu öne sürülüyor. Yani bu yazıya göre o gençler Teoman Bey'in kızları. Hatta yazıda bu yaşananlar sonrasında Teoman Bey'in kızlarını görevinden aldığı ve üst yönetimi tekrar kendisinin gerçekleştirdiği yazıyor. Kızları ise Esis adlı bir şirket kurup online olarak yine çeşitli elektrikli aletler ve ev aletleri satmaya başlamış. Peki sonrasında TEBA'ya ne oluyor? TEBA'nın ortaklıklar düşünmeye başladığını söylemiştik. Bu yazıda o ortaklıkların gerçekleşmediği bilgisi var. Fakat şu da belirtilmiş, Nurol Holding beyaz eşya sektörüne girmek istiyor ve bunu TEBA üzerinden yapmak istiyor. Zaten TEBA'nın Nurol Faktöring'e bir borcu var. Buna istinaden TEBA'ya hatta öncesinde de bir teklif yapmış ama TEBA aynı sektörden olmadığı için o zaman bu teklifi kabul etmemiş. Şimdi ise ortada başka ciddi istekli olmadığı için Nurol iyi bir alternatif gibi görünüyor diyebiliriz. Fakat zannediyorum ki sonraki süreçte böyle bir ortaklık gerçekleşmedi. Bu bir düşünce olarak kaldı. Neden derseniz ona ilişkin herhangi bir haber görmedim. Zaten ilerleyen yıllardaki haberlere baktığımızda Japonya İhracat Kredi Garanti Kuruluşu Nexi'nin TEBA'nın iflasını istemesi, TEBA'nın fabrikasının satışa çıktığı ancak alıcı bulamadığı gibi olumsuz haberler görüyoruz. Yani şirket için bırakın ortaklık kurmayı, daha iyi günler görmeyi, durum daha da kötüye gitmiş. Kayıtları incelediğimizde de TEBA'nın önemli şirketlerinin terkin edildiğini veya tasfiye halinde olduğunu görebiliyoruz. Bir tanesi dışında marka tescilleri de geçersiz görünüyor. İşte TEBA'nın hikayesi ana hatlarıyla bu şekilde. Bu hikaye elbette bir videoya sığacak bir hikaye değil. Ben size sadece bazı önemli ana hatları verdim. Neticede tabii müthiş bir şirket yok olmuş oldu. Teoman Bey'in sözlerine göre şirketin zora girmesindeki ana unsur o kurdaki hareketlilik olmuştu. Aslına bakarsanız bundan korunmak mümkündü. Çünkü bu tür finansal riskler için hedge yapmanızı sağlayan, kendinizi belirli ölçüde sigortaya almanızı sağlayan mekanizmalar var. Finansal enstrümanlar var. O yıllarda bu enstrümanlar günümüzdeki kadar belki aktif olmayabilir ama varlardı ve görünen o ki TEBA hedge kullanmadı. Dolayısıyla ortadaki risk faktörünü görmezden geldi ve koca bir yapı bir anda çökmeye başladı. Anlattığım şirketler arasında bazı şirketlere hakikaten çok üzülüyorum. TEBA o şirketlerden biri oldu. Çünkü kelimenin tam anlamıyla sıfırdan gelmiş, tırnaklarıyla kazınmış, dünyaya açılmış, ülkesinin adını dünyada duyurmayı başarmış böyle bir marka. Yani 3-5 sene önce kurulmuş, belirli bir ölçüye gelmiş ve batmış bir işletme değil. Yıllarca ayakta kalmış ve hakikaten adını bir noktaya taşımayı layıkıyla başarmış bir işletme. Tabii gidene hayıflanmak yerine biz ders çıkarmaya bakalım. Bu video bize şunu gösterdi. Bir işi sadece başarılı şekilde yönetmek demek, çok kaliteli üretim yapmak, bunu çok fazla noktada satışa sunabilmek ve satmayı başarmak demek değil. O şirketin, o işletmenin finansal döngüsünü de çok sağlam kurgulamak demek. TEBA ne yazık ki finansal konuda çok büyük etki doğurabilecek bir risk faktörünü görmedi. Belki gördü ama gördüğü halde buna önlem almadı. Yani çok daha büyük bir hata yaptı. Dolayısıyla iyi yönetime dair yaptığı bütün adımların yanında kötü yönetime yönelik bir adımı şirketi bitirdi. Bu açıdan gerçekten büyük dersler çıkarılabilecek bir hikaye. TEBA'nın hikayesi işini iyi yapan bir işletmenin nasıl büyüyebileceğini, nasıl kendini ölçekleyebileceğini, nasıl dünyaya yayılabileceğini gösterdiği için de çok değerli bir hikaye. Bazen her şeyi doğru yapıp bir riski atlasanız bile sonrasında başınıza neler gelebileceğini göstermesi açısından da yine çok değerli bir hikaye. Bu videoda son sözümse şu: hayal kurun. Büyük hayaller kurun. Tabi bunu hep o duyduğunuz klişe
hayal kur, o hayalin peşinde koş, çok çalış mantığıyla söylemiyorum. Benim bahsettiğim hayal şu. Hakikaten kendinizin gönülden inandığı ve yapabileceğine gerçekten inandığı, yapmak için yeterli potansiyeli yoksa bile o potansiyeli kazanmak için çaba sarf ettiği, sarf etmeye gönüllü olduğu hayaller. Yoksa safi hayal kurmakla hiçbir yere varılmaz elbet. İnsanın hayal kurduğunda ilk olarak kendisinin o hayale samimi şekilde inanması gerekiyor. Çünkü o hayale birilerini de ortak etmenin, siz hayalinizin peşinde koşarken birilerinin sizi takip etmesinin yolu sizin kendi içinizdeki tutarlılığınız ve samimiyetiniz. Ama bir tane de kuralımız var. Hayalinizi kurarken ve o hayale samimiyetle inanmış bir şekilde peşinde koşarken gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Tüm riskleri hesap etmeniz gerekiyor. Yoksa o muhteşem hayalden birileri sizi bir dokunuşla uyandırabilir. O birileri riskler oluyor. Bu videoyu hazırlarken gördüğüm bir pasaj vardı. Çok hoşuma gitti. O pasaj Teoman Baygan'ın hayallerine nedenli inandığının bir göstergesi. Bu hayallerin belki hepsi gerçekleşmedi ama gerçekleşenler de bu pasajdaki inançla gerçekleşti. O yüzden o bahsettiğim şeyin, yani kendi hayallerine samimi bir şekilde bağlılık duymanın, inanmanın çok güzel bir örneği olduğu için bu pasajı okuyarak bitirmek istiyorum. Yıl 1990. TEBA uğraşa didine yılda 3 milyon dolar ihracat yapacak duruma gelmiştir. Bir banka müdürü Teoman Baygan'la yemek yemektedir. Baygan der ki ihracatımızı 100 milyon dolara çıkaracağız. Sadece bunu söylemekte kalmaz, tarih de koyar. Yıllar sonra bir araya geldiklerinde bankacı itiraf eder. O lafı söylediğinizde ben notunuzu sıfırlamıştım. Bu adam uçuyor diye. Teoman Baygan'ın cevabı şu olur. Ben sana bugünkü hayallerimi söylesem sen yine beni sıfırlarsın.